Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bebek ve çocuklarımız için yakadan başlama dikişsiz bir yelek çalışacağız sevgili hanımlar. Yeleğim için ben böyle elimde olan bir ipimi kullanıyorum. Taba rengi antipilik bir ip, bebek örgülerinde gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz bir ip. İpim Lamia Baby Bomb. Şöyle göstereyim. 100 gramı 250 metre. Renk numarası arkadaşlar kol 257, lot 103. Şişim 3 numara. Sizin eliniz sıkıysa 3,5 numarayla da örebilirsiniz. Benim elim rahat olduğu için 3 numara bir şişle örüyorum. Genellikle 100 gram 250 metrelik ipleri. Ben şöyle ön bir çalışma yaptım. 84 ilmek şişime attım. Örgümün ön yüzünden başlamış olduğum sırayla beraber 4 diş haroşa çalıştım. İlmek sayılarımı da ayırdım. 14 ilmek bir ön yaka, 6 ilmek reglan artırım ilmeğim, 6 ilmek kol, 6 ilmek reglan artırım ilmeğim. Bu kol için olan 6 ilmek size eksik gelmesin arkadaşlar. Bakın şu 3 ilmek kola ait. Reglan artırımda burada da 3 ilmek kola ait. Şurada da yine 3 ilmek yakaya ait. 20 ilmek yeleğin arka sırt bölümü. Tekrar 6 ilmek reglan artırım, 6 ilmek kol, 6 ilmek reglan artırım, 14 ilmek yeleğin ön yakası. Şimdi ipimi şöyle kenara alıyorum. Yeleğimi çalışmaya başlıyorum. Yeleğimi çalışmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, abonelikler ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil butonunu tümü halinde aktif ederseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olursunuz. Hemen örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra daha haroşa oluşturacağım. Nereye kadar? Şu kırmızı ayıraca kadar burada kısa satır tekniğini çalışacağız. Yaka düşürme çalışacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimi ben ters örüyorum. Beni sürekli takip eden sevgili hanımlar biliyordur. Haroşa ilmeklerimle devam ediyorum örgümün arka yüzünden. Bu şekilde kırmızı ayıraca kadar diğer yakadaki örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim geldim kırmızı ayıraca kadar. Ayracımı bu şişe alıyorum. Bakın örgünün arka yüzündeyim. Burada 3, 6, 9, 12, 14 ilmeğim var. 2 ilmek alıyorum. Ters ilmeklerle örgümü ön yüzünü döndürüyorum. İpim arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeği şöyle bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olmasın, çirkin bir görüntü olmasın diye. Bir ilmek düz örüyorum. Ayracımı kenara alıyorum. Bir doladım, bakın artırdım. 6 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar ayracımı kenara aldım. Reglan artırım ilmeğimi 6 ilmek düz örüyorum. Kol ilmeklerim de 6 ilmek. Ayracımı kenara aldım. Yeleğimin arka sırt bölümünü 20 ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum şöyle dolayarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 6 ilmek reglan ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı kenara alıyorum. Bir doluyorum. 6 ilmek kol ilmeğimi düz örüyorum. Bakın doladığım ilmekler artırım ilmeklerim.
Ayracımı kenara alıyorum. Bir doluyorum. 6 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 2 ilmek yaka düşürme ilmeğimi ördüm. 14 ilmeğim vardı. 2 ilmek ördüm. Burada kaldı 12 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, bir sıkılaştırdım. Daha sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ajur ilmeğimi de. Şimdi bu ilmeklerimi de ters örüyorum. Reglan artırım ilmeğimi. Bu reglan modelimizde örgümüzün arka yüzünden de işlem yapıyoruz. Şimdi burada bir ters ilmeğimi aldım. Bakın iki sefer doladım. İlmeğin içerisinden bu iki ilmeğimi aldım. Bakın şöyle. Yine bir ters ilmeğimi aldım. İki sefer doladım. İlmeğin içerisinden ters olarak çıkardım. Üçüncü ilmeğimin içerisinden yine ters ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimin içerisinden aldım. Dördüncü ilmeğimi yine bakın iki sefer doladım. İlmeğimin içerisinden çıkardım. Siz nasıl eliniz alışıksa o şekilde dolama yapabilirsiniz. Beşinci ilmeğimi de yine bakın şöyle iki sefer doladım ve içerisinden çıkardım. Altıncı ilmeğimi yine iki sefer doladım, aldım. Ters ilmeğimle ördüm. Şimdi 6 ilmek kol ilmeğimi ördüm. Ajur ilmeğimi ördüm. Yine 6 ilmek reglan artırım ilmeğim. Reglan artırım ilmeğime geldim. İki sefer doladım. İlmeğimin içerisinden aldım şöyle. Tekrar ters ilmeklerle geldim. Alıyorum bakın. İki sefer. Bakın bir ilmeğimin içerisinden aldım. Şişime ilmeğimi taktım. Yine iki sefer doladım. İlmeğimin içerisinden aldım. Yine şişime ilmeğimi taktım. İki sefer doladım. İlmeğimin içerisinden çıkardım. 6 ilmeğimin içerisinden şişime iki sefer dolayarak ilmek alıyorum. Bakın şöyle iki. Sonra ajur ilmeğimi ters ördüm. Yeleğin arka sırt bölümünü ters örüyorum. Şimdi hem ön yüzünde hem de arka yüzünde işlem olunca bazen dilim sürçebiliyor. Sürçülisan edersek kusura bakmayın arkadaşlar. Kelimeleri telaffuz ederken hata yapabiliyoruz. Elimize dikkat edelim. Evet, reglan artırım ilmeğime geldim. 6 ilmek. Bakın şişime taktım ilmeğime. İki sefer doladım. İlmeğimin içerisinden aldım bu şekilde. Tekrar şişime taktım ilmeğimi. İki sefer doladım, aldım. Sizler şişinize nasıl doluyorsanız o şekilde alın. Önemli olan şöyle iki sefer dolanması ilmeğin. Bakın. 6 ilmeğin içerisinden 6 ilmek alıyorum ama şişime iki sefer doluyorum. Kol ilmeklerime geldim. Şimdi kol ilmeklerimi ters örüyorum. Tabii ki ajur ilmeğimi de ters örüyorum. Bu arada artırmış olduğum ilmeğimi. Şimdi yine reglan artırım ilmeğime geldim. Şişimi taktım. Bakın ilmeğime iki sefer. İlmeğin içerisinden aldım. Tekrar şişimi taktım. İki sefer. İlmeğin içerisinden çıkarıyorum. Tekrar bakın şişimi taktım. İki sefer. Bu iki sefer doladığım ilmeğimin içerisinden aldım. İki sefer doladım. Ters olarak iki sefer doluyorum. Bir ilmeğimin içerisinden çıkarıyorum. Bakın. İki. Sonra kısa satır ilmeğime geldim. Bir ilmek ajur ilmeğim. 2 ilmek kısa satır ilmeğim. Burada 12 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Burada kaldı 3, 6, 9, 12 ilmek, 10 ilmeğim. 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğime ait. 3 ilmek kısa satır ilmeğime ait. 10 ilmek kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeğimi sıkılaştırdım.
Ajur ilmeğime kadar düz ördüm. Şimdi buradaki bak şişimde çift olan ilmekleri şöyle alıyorum. İlmek uzaması oluyor. Bakın şu şekilde. Gördünüz mü? Böyle alıyorum arkadaşlar. İlmeklerimiz uzuyor. Şöyle. Şimdi bu 6 ilmeği diğer şişime aldım. Şöyle. Arkadaki 3 ilmeği öndeki 3 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bakın şurada parmağımın yardımıyla tutuyorum ilmekler karışmasın diye. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra diğer 3 ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2 3 6 ilmeğin içerisinden 6 ilmek aldım. Bir doladım. Pardon. Şu ilmeklerimi şöyle bir alayım. Burada dolamayı unutmuşum. Hemen şöyle şuradan doluyorum. Bakın siz de böyle bir hata yaparsanız düzeltin. Hemen oradan doladım. Artırdım. Şimdi bir doladım, artırdım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. İnsanoğluyuz, hata yapabiliyoruz. Önemli olan hatamızı düzeltmek. Şimdi bir doladım, artırdım. Bakın bu ilmeklerimi şöyle alıyorum. İlmeklerimiz uzuyor. Şişime 2 sefer doladığım için bakın. Şöyle, şöyle. Şimdi bu 6 ilmeği bu şişime taktım, diğer şişime. Bu dolamış olduğum ilmeğim. Şu 3 ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Şu 3 ilmeği parmağımın yardımıyla tuttum ilmek karışmasın diye. Bir ilmek düz, bakın burada doladığım ilmek duruyor. İkinci ilmeğim düz, üçüncü ilmeğim düz ve diğer 3 ilmekten de düz ilmek alıyorum. 4 5 6 bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Bakın bu sırayı da baştan sona beraber çalışalım. Evet, ajur ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. Şimdi buradaki ikili ilmeklerim şöyle alıyorum. Teke düşüyor ama ilmek uzuyor. Bakın bu şekilde. Şimdi bu 6 ilmeği bu şişe geçirdim. Şöyle aldım. 3 ilmeğimi öndeki 3 ilmeğin üzerinden şöyle atlatarak geçirdim. Buradaki 3 ilmeğimi parmağımın yardımıyla tuttum. Bakın şu doladığım ilmeğim. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada yine şişimde ikili olan ilmeklerimi şöyle aldım. Bakın uzatıyorum. Şöyle. 2 sefer doladığımız için teke düşünce dolamalar böyle uzuyor. Bu 6 ilmeği bu şişime aldım yine. Arkadaki 3 ilmeği alıyorum. Şöyle bir doluyorum. Bakın 3 ilmeği aldım. Öndeki 3 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu 3 ilmeği parmağımın yardımıyla tuttum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ördüm. Şu 2 ilmeğim de kısa satır ilmeğime ait. Ve kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 3, 6, 9, 12 ilmeğim var. 2 ilmek aldım. Kaldı 10 ilmeğim. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde dönmüş olduğum ilmeğimi alıyorum. Şöyle bir sıkılıyorum.
Daha sonra ajur ilmeklerimle dahil olmak üzere gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın, roba artırım ilmeklerimde ters, ajur ilmeklerimde ters. Bu şekilde örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ilerliyorum. Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar. Örgümü ilerlettim. Şöyle arka yüzünden ters ilmeklerle kısa satır ilmeğime geldim. Burada 10 ilmeğim var. 7 ilmeğim ön pat ilmeğime ait. 3 ilmeğimi kısa satır ilmeğime alıyorum. 3 seferde kısa satır dönüyorum. 2 2 3. Toplamda 7 ilmek kısa satırı 3 seferde dönüyorum. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerimle ajur ilmeğime kadar devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bu sıra örgümün ön yüzünden hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece artırma işlemi yapıyorum. Bakın, bir doladım, artırdım, 6 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz örüyorum. Bir doladım, kol ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Bir doladım, 6 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz örüyorum. Ve bir doluyorum, yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Burada farklı bir işlem yok. Sadece düz ilmekler. Bu sırayı da sizinle beraber sıra sonuna kadar örelim. Ajur ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 6 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz örüyorum. Ve bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Geldim reglan artırım ilmeğime, bir doladım. 6 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz örüyorum. Bir doladım ve kısa satır ilmeklerime geldim arkadaşlar. Burada 10 ilmeğim vardı biliyorsunuz. Bunun 3 ilmeğini kısa satır ilmeğime alıyorum şöyle düz olarak. 7 ilmek ön pat ilmeğime kalıyor. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden dönmüş olduğum ilmekten diğer kısa satır ilmeğine kadar gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi yine aldım, şöyle bir sıkıladım. Bu sırada örgümün arka yüzünden işlem yapmıyorum. Şimdi kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle örgümü ilerlettim, geldim kısa satır ilmeklerime. Burada 7 ilmek ön pat ilmeğim var biliyorsunuz. Şimdi burada örgünün arka yüzünden ilik yeri açıyorum. 1 2 3, en kolay ilik açma yöntemi. Bir doladım. 4. ve 5. ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir artırdım, bir eksilttim. Ve son 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada örgümün ön yüzünden sadece artırma işlemleri yapıyoruz. Farklı bir işlem çalışmıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İlk ilik yerimi de bu şekilde açtım. 3 6 7 ilmek. Şimdi ajur ilmeğime kadar ön yakada düz ilmeklerle devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 6 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerim düz. Doladığım ilmeklerim artırdığım ilmeklerim arkadaşlar. Tekrar reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 6 ilmeğimi düz örüyorum.
Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örmeyi unutmuyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu her iki reglanda nasıl çalıştıysak buradaki her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyoruz. Örgümün ön yüzünden bakın örgümü düz ilmeklerle ilerlettim, geldim. Geldim 7 ilmek ön pat ilmeğimi, kısa satır ilmeklerime geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Şu ip de kısa kaldı, elime takılıp duruyor, onu daha sonra temiz işle kaybedeceğiz arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürdüm. Örgümün arka yüzündeyim. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum ajur ilmeğime kadar. Şimdi örgümün arka yüzünden bu sırada bir işlem çalışacağız. Hani şu şekilde burada 6 ilmek reglan artırım ilmeğim var biliyorsunuz. Bir ilmeğe şişimi taktım. 1 2 ilmek aldım ve ilmeğimin içerisinden bu şekilde ikili bir ilmek çıkardım. Şişimi taktım. 1 2 ilmek aldım. İlmeğimin içerisinden böyle ikili bir ilmek çıkarttım. Şişimi yine taktım. 1 2 ilmek aldım ve ters olarak ilmeğimin içerisinden ikili bir ilmek çıkardım. 6 ilmeğimi bu şekilde çalışıyorum. 2 sefer şişime ip doluyorum. Bakın söylemlerime dikkat edelim. Belki sizin hani ip dolama şekliniz farklı olabilir. Alışlar. Sadece şişe 2 sefer ilmeği doluyorum. O ikili ilmeği bir ilmeğin içerisinden alıyorum. Kol ilmeklerini ördüm. Yine geldim bakın ikinci reglan ilmeğime. Burada da bakın şişimi taktım. 1 2 ilmek doladım. Bakın ikili bir ilmek bir ilmeğin içerisinden aldım. 1 2 1 2 sefer doladım. Yine 2 sefer doluyorum. Her bir ilmeğin içerisinden 2 sefer dolayarak ikili bir ilmek alıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu her iki reglanda çalışmış olduğum işlemi bu her iki reglanda da çalışıyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden de örgümü ilerlettim, geldim. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Ön yüzünden de yine şöyle bir işlem çalışacağız biliyorsunuz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ve daha sonra ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Yani ajur ilmeğimi de düz örüyorum. Ajur ilmeğim biliyorsunuz artırmış olduğum ilmeğim. Evet, ajur ilmeğimi de ördüm. Geldim reglan modelime. Bir doladım. Bakın bu ikili ilmeklerimi şöyle alıyorum. İlmekler tekli oluyor ve uzuyor. Şu şekilde. 6 ilmeğimi diğer şişime aldım. Bu dolamış olduğum ilmeğim burada. Arkadaki 3 ilmeğimi öndeki 3 ilmeğin üzerinden şöyle geçirdim. Parmağımın yardımıyla bu 3 ilmeğimi burada tuttum ve 6 ilmeğimin içerisinden düz ilmekler alıyorum. Bakın 3 ilmek de buradan 6. Şöyle 4 5 6. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle bakın.
Reglan artırım ilmeğime kadar kol ilmeklerimi örüyorum düz olarak ve reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Şöyle. Bu ikili ilmeklerimi şişime alıyorum. İlmeklerim tekli oluyor. Şöyle ilmek uzaması oluyor. Şöyle bakın. Bu 6 ilmeği diğer şişime aldım. Arkadaki 3 ilmeği öndeki 3 ilmeğin üzerinden geçirdim. Yine parmağımın yardımıyla tuttum. Şöyle bir bakın. 2 3 karışıklık olmasın diye bu ilmekleri tutuyorum. 4 5 6 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Buradaki yapmış olduğumuz işlemi bu reglanda da yapacağım. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerim ters. Ön pat ilmeklerim haroşa biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerlettim, geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum ve robamıza şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Bu robayı ben çok seviyorum. Harika bir roba. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 artırım yaptım değil mi? 20 ajur çalışıp geliyorum. Örgümün ön yüzünden 15 haroşa dişi oluşacak. Arka yüzünden gelirken de bir ilik yeri açacağım. Yani 14 haroşa dişi ya da 15 haroşa dişinde bir ilik yeri açacağım. Şimdi 20 artırım çalışıp geliyorum. Bu şekilde çalışıyoruz işte. Bakın arkadaşlar. Böyle. Daha sonra kol ve beden ayrımını çalışabilmemiz için haroşa bölümünü beraber çalışalım. 20 artırım yaptım geldim robada arkadaşlar. Şöyle bakın sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlmek sayılarımı da veriyorum hemen arkadaşlar. Bir ön yaka 37 ilmek, 6 ilmek reglan artırım ilmeğimin 3'ünü yakaya verdim. 3'ünü kola verdim ilmek olarak. Bakın burada da yine 3 ilmek kola, 3 ilmek arkaya. Kol 52 ilmek. Yeleğin arka sırt bölümü 66 ilmek. Diğer kol 52 ilmek. Diğer yaka 37 ilmek. Toplamda 244 ilmek elde ettim. Şimdi haroşa çalışmamıza geçelim beraber. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pati ilmeğimi haroşa örüyorum. Baştaki ilmeğimle beraber şöyle ayraçlarla da ayırdım biliyorsunuz. Mor olan taraf yakaya bakıyor ayraç. Kırmızı yeleğin arka sırt bölümüne. Bu şekilde de ayraçlarla ayırdım. Kol ve beden
ayrımı yaparken tekrar ilmek saymaya gerek duymayayım diye haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum haroşa ilmeklerle. Sıra sonuna geldim. Bir sıra haroşa sırası oluşturdum örgümün ön yüzünde. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Şöyle örgünün ön yüzünü döndürüp bakalım. Arkadan biraz önce haroşamız daha net belli oluyor. Bu şekilde örgünün ön yüzünden 3 diş haroşa sırası oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 3 diş haroşa oluşturdum geldim. Şimdi kol ilmeklerini kapatacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber haroşa örmeye devam ediyorum. Bu mor ayraca kadar. Mor ayraca geldim. Ayracımı kenara alıyorum. Kol ilmeklerine geldim arkadaşlar. İlmeklerimi ters olarak kapatıyorum. Ters olarak kapattığım zaman bir sıra daha burada haroşa sırası elde ediyorum. Bakın şöyle. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İpimi öne aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İpimi öne aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. İlmeklerimizi çok sıkı ya da çok gevşek kapatmıyoruz. Örgümüzü hangi ayarda ördüysek o şekilde ilmeklerimizi kapatalım. Sıkı kapatırsak kol kasar arkadaşlar. Gevşek kapatırsak da şu ilmekler, volanlar çirkin bir görüntü olur. Örgümüzü nasıl ördüysek aynı değerde ilmekleri kapatıyoruz. Kırmızı ayraca kadar kol ilmeklerini kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Kırmızı ayraca geldim. Şimdi bu bir ilmeğim kola ait. Ayracımı kenara alıyorum. Bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümünden alıyorum. Son ilmeğimi de kapatmış oluyorum kolda. Şöyle. Şimdi örgümü döndürüyorum.
Burada ilmek artıracağım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek artırıyorum. Yeleğin alt beden bölümüne çalışacağım modelin ilmek sayıları biraz fazla. İlmekleri denk getirmek istiyorum. Şimdi burada bakın, ilmek kapattığımız yerde şöyle bir ilmek uzaması. Şu ilmeğimi alıyorum. Bakın şu bir ilmeğimi buradaki ilmek ip uzantısında aldım, şişime taktım. 2, bir ilmek de yeleğin ön yakasında. Bu ilmeklerin içerisinden bir ilmeğimi aldım. Oradaki ip uzantısını önlemiş oldum. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum tekrar. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 6 ilmeğimi ters örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sonra ters ilmeklerle devam ediyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünde. Bakın bu şekilde. Şimdi yeleğimin arka sırt bölümünde ters ilmeklerle, yani haroşayla devam ediyorum. Diğer kola geliyorum. Diğer kolda da yine ters ilmeklerle kapatıyorum kol ilmeklerimi. Sonra dönüyorum, 6 ilmek artırıyorum, dönüyorum, o 6 ilmeği örüyorum ve sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerim haroşa zaten arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şöyle bakalım. Bu kolu da çalıştım arkadaşlar. Şu diğer kolda çalıştığım gibi. Kol altında güzel bir ilmek artırma tekniği oldu. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Burada hemen toplam ilmek sayısını vereyim size. Bir de roba yüksekliğini ölçeyim. Aslında şu kolu ayırmadan roba yüksekliğini ölçmem gerekiyordu. Şöyle hemen şuradan alıyorum onu. Şöyle ne kadar? 14,5 santim. Evet, roba yüksekliğim 14,5 santim olmuş. Şimdi toplam ilmek sayısını veriyorum arkadaşlar. Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra benim elimde 152 ilmeğim var. Bana 155 ilmek lazım arkadaşlar. Bunun için örgünün arka yüzünden gelirken 3 ilmek artıracağım. Her zaman siz böyle örgünün arka yüzünden gelirken ilmek sayınızı sayın arkadaşlar, artırın ya da eksiltin. Bana 3 ilmek gerek modelim için. Ben şimdi 3 ilmek artıracağım. Örgünün arka yüzünden de ters ilmeklerle devam ediyorum. Şurada hemen artırmayı, gizli artırmayı bir göstereyim size arkadaşlar. Sonrasında sıra sonuna kadar devam ederiz. Şöyle bir ilmek ön yakadan artıracağım. Hemen şöyle kol altından bir yerden, bakın şuradan ilmeğimi alttan taktım.
Bir ilmek artırdım. Bu şekilde olduğu zaman hiçbir şekilde belli olmuyor ilmek artırdığımız. Şimdi kol altında da dönüp ilmek artırıyoruz, dönüp örüyoruz. Bakın bunun faydası da burada görüyorsunuz. Ve bir sonraki sırada model kurumunda bu bize çok faydalı oluyor arkadaşlar. Şimdi bir ilmekte şöyle yeleğin arka sırt bölümünde ortalarda bir yerde artırırım. Bir ilmekte ön şu kol altında artırırım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden 3 ilmek de artırdım. 152 ilmeğim vardı toplam. 155 ilmek oldu. 7'şer ilmek ön pat ilmeklerimle beraber. Şimdi örgümün ön yüzünden hemen model çalışmamıza başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonrasında bir ilmek düz ördüm. Bakın bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın haroşa ilmeği. Sonra tekrar haroşa. 1 2 3 4 5. Bakın 5 ilmek haroşa ördüm. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters aldım. Bakın bu şekilde. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. Bir doladım, artırdım. İpimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 5 ilmek daha ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Burada 9 ilmekten 7 ilmek elde ediyorum arkadaşlar. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. Bakın şuradaki bir ilmeğim 9 ilmek bura. Şöyle söyleyeyim. Şurası 10 ilmek. Ve daha sonra 3 6 7 evet. Sonra şu bir ilmekle şurası 10 ilmek. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. İpimi ön aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Ve 5 ilmek ters örüyorum. Bakın 3 5. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters aldım. Burada da 9 ilmekten 7 ilmek elde ettim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım ve 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Yine 9 ilmekten 7 ilmek elde ettim. Bir doladım. Bir ilmek düz. Doladığım ilmeğim, arttırdığım ilmeğim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters aldım ve daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm ve 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Burada da 9 ilmekten 7 ilmek elde ettik. Bir doladım, bir ilmek düz. Bir doladım, ipimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bu bir. Bakın bu şekilde de hesaplayabiliriz. 2 3 4 5 6 ilmek oldu. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım ve 7. Bir doladım, bir ilmek düz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonundaki son bir modeli de beraber çalışalım.
Sıra sonundaki son modeli beraber çalışalım dedim. Burada 2, 4, 6, 7 ilmek. Hani 9 ilmekten 7 ilmek oluşturdum. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. İpimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Burada da 9 ilmekten 7 ilmek oluşturdum. Şimdi kenar pat ilmeğim 3, 6, 7 ilmek. Bir doladım. Bir ilmek düz. İlmek sayılarım tam denk geldi arkadaşlar. Şurada ipimin katını almışım. Düzelteyim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerimi ters örüyorum örgümün arka yüzünde. Bakın ajur ilmeklerim de ters ilmeklerime dahil olmak üzere tüm ilmeklerim ters. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümü ilerlettim. Modelde 2 sırayı tamamladım arkadaşlar. Örgümün ön yüzündeyim. Modelde 3. sıradayız. Yeleğimizin alt beden modelinde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğim var biliyorsunuz. Şimdi burada bir ilmek düzdü. Şu ajurla beraber 2 ilmek düz oluyor. 1, 2. Bir doladım, artırdım. İpimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek ters aldım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ters ördüm ve 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 7 ilmeğimi burada 5 ilmeğe düşürdüm. Burada haroşa ilmeklerimi topluyorum. Düz ilmeklerimi açıyorum. Bakın. Bir doladım, artırdım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibindeki düz modelim yarım olarak ilerliyor. Bir doladım. İpimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek ve 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Burası haroşa modelimin ve 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm ve 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 7 ilmeğimi 5 ilmeğe düşürdüm haroşa ilmeklerimi. Bir doladım, arttırdım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm ve tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 7 ilmeği 5 ilmeğe düşürdüm. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modeli de beraber çalışalım dedim. Bakın 3 ilmek düz ördüm, bir doladım, ipimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek ters. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. 7 ilmeğimi 5 ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. 2 ilmek düz. 7 ilmek pat ilmeğimin dibinde. Ve ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Modelde 3 sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar
Gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Ve bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum sıra sonuna. Sıra sonuna geldim. Modelde 4 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Modelde 5. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 3 ilmek düz ilmek oluştu. 1 2 3. Şimdi bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Tekrar bir ters ilmek ve 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek. Bakın. 5 ilmeğim 3 ilmeğime düştü. Bir doladım, artırdım. Burada da bakın 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım, bir ilmek. 2 tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 5 ilmek 3 ilmeğe dönüştü. Bir doladım, artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Şöyle bakın arkadaşlar. 5 düz ilmeğimi ördüm. Haroşa ilmeklerim kapanıyor. Düz ilmeklerim açılıyor. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir ilmek ters ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Sıra sonundaki şu son haroşa modelime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonundaki son haroşa modelime geldim. Bakın burada 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım, ipimi öne aldım. Bir ters ilmeğimi aldım. Sonra bir ilmek ters ördüm. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek. Bakın 5 ilmeğimi 3 ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm ve 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğimi ördüm. Modelde 5 sırayı tamamladım. Şimdi modelin 6. sırasındayım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde farklı bir şey yok. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm, geldim. Modelde 6 sırayı tamamladım. Şimdi 7. sıradayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 4 ilmek düz ilmeğim oluştu. 1 2 3 4. Burada 3 ilmek haroşa ilmeğim kalmıştı. Bir doladım, ipimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmekle bir ilmek oluşturdum. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Bakın. Bir doladım. 3 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Haroşa ilmeklerimi 1'e düşürdüm. Modeli kapattım. Haroşa modeli, düz modeli açıyorum. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Bu şekilde sıra sonundaki şu haroşa modele kadar devam ediyorum. Son modele kadar. Orada yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki son haroşa modelime geldim. Burada 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İpimi ön aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. 3 ilmeğimi bir ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. 1 2 3 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm ve sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Modelden 7 sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Modelde 8. sıradayım.
Örgümün arka yüzünde sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Ve modelde 8 sırayı tamam ediyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim. Toplamda 8 sırayı tamamladık modelimizden. Hem ön yüzünden hem arka yüzünden sırasını sayıyorum. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İkinci modeli çalışıyoruz. Birinci modelin ilk sırasında, yani birinci sırasında ne çalıştıysak ikinci modeli aynı şekilde çalışıyorum. Bir ilmek düz ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Burada da yine 9 ilmekten 3, 6, 7 ilmek oluşturdum. Bir doladım. Bakın şu bir ilmek sabit ilmeğim kendini belli ediyor. Bir ilmek düz. Bir doladım. İpimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters ilmeğimi aldım. Ve daha sonra 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Ve sonra 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda yine arkadaşlar ön pat ilmeğimin dibinde bakın bir doluyorum. Bir düz 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümü ilerletip geliyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Bakın arkadaşlar burada da yine 9 ilmekten 7 ilmek oluşturdum. Ters olarak bir doladım. Bir ilmek düz ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İşlem tekrarı modelimiz gerçekten çok kolay arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Burada anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Yeleğimin başından sonuna kadar örgümün arka yüzünde tüm ilmeklerim ters. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm. Geldim. Şimdi örgümün ön yüzünde ikinci modelde 3. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Kelime tekrarı oluyor ama mecbur söylemek zorundayım arkadaşlar. Şimdi burada 2 ilmek düz ilmeğim oluştu. 1, 2. Bir doladım, artırdım. İpimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ters ördüm ve 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 7 ilmeği 5 ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. 1, 2, 3. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek. Bakın bu 3 ilmeğim düz ilmek. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm ve 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 7 ilmeğimi 5 ilmeğe düşürdüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Artık modelin mantığını anladık arkadaşlar. Tekrar örgümü döndürüyorum. Örgünün arka yüzünden ters ilmeklerle örüp geliyorum. Modelde 3 sırayı oluşturuyorum. 4. sırada örgümün ön yüzünde beraber çalışalım. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ördüm, geldim. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Şimdi burada 3 ilmek düz ilmeğim var. 1, 2, 3. 4 sıra tamamladım. 5. sıradayım modelimde. Bir doladım.
2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım ve bir ilmek ters ördüm. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek, bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir ilmek ters ördüm ve yine 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 5 ilmeğimi 3 ilmeğe düşürdüm. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde çalışıyorum. Tekrar örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Ve 6 sırayı tamam etmiş oluyorum modelde. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de tüm ilmekleri ters ördüm, geldim. Modelde 7. sıradayım. Artık şu 3 ilmeğin 1 ilmeğe düşüyor. Bakın ikinci modeli de anlattım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Burada 4 ilmek düz, 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bakın ön pat ilmeğimin dibindeki düz modelim yarım gidiyor. Bir doladım, artırdım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Bir doladım, düz ilmeklerle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir doladım, artırdım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıramı tamamlıyorum. Modelde 7 sıra tamam oluyor. Örgünün arka yüzünü döndürüyorum. Tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Modelde 8 sırayı tamamlıyorum, yani 2 modeli tamam ediyorum. Artık anlatmaya gerek duymuyorum. Daha sonra yeleğimizin duruşuna bir bakalım, genişlik ölçüsünü alalım beraber. 2 modeli tamamladım arkadaşlar. Şimdi sevgili hanımlar, şöyle yeleğimizi duruşuna bir bakalım. Şu şekilde. Beden genişlik ölçüsünü alalım ve kaç yaş grubu olacağına karar verelim. Ben tahminen 2 yaş diyorum ama her zaman yelek biter. Düğmelerini dikeriz. Hani böyle düğmeli örgülerde ya da hırka diyelim. Tam ölçüyü verir bize. Şimdi şu kol altı ilmek artırdığım yerden alıyorum. Ön patları da üst üste getiriyorum. Şu anda beden genişliği, net bir ölçü almak istiyorum. Tekrar şöyle bakıyorum. 31 santim. Yani yeleğim 2 yaş için uygun görünüyor arkadaşlar. Şimdi ben belirli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Sonra etek ucundaki haroşa lastiğimizi yine beraber çalışalım. Oraya kadar siz de örün, ben de öreyim. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim yeleğimi. 5 ilik yeri açtım. Örgümün ön yüzünde 13 haroşa dişi oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi çalıştım. 10 tane de model çalıştım. Şimdi haroşa etek ucu kısmına geçiyoruz. Modelimiz toplayan bir model değil. Güzel bir model, ne açıyor ne topluyor. Etek ucu haroşa kısmını da beraber örelim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın örgümün ön yüzündeyim. 7 ilmek ön pat haroşa ilmeklerimle beraber gördüğüm tüm ilmeklerini haroşa örüyorum ters ilmekle. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters öreceğim. Modelim toplayan bir model olsaydı etek ucu haroşa kısmında toplamda 3 ilmek eksiltirdim. 1 ilmek önde, 1 ilmek arkada ve 1 ilmek de diğer ön yakada eksiltirdim. Modelim toplayan bir model olmadığı için eksiltmeye de ihtiyaç duymuyorum.
Örgümü ilerletip geliyorum sıra sonuna kadar ters ilmeklerimle. Ters ilmeklerle sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimde ters, haroşa ilmekleri ters oluşturduğum için arkadaşlar bakın bu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de ters ilmeklerle devam ediyorum. Yani haroşa ilmeklerle. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ve haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Şöyle örgümün ön yüzünden bir bakalım haroşaya. Bakın arka yüzünden örünce ön yüzünden haroşamız daha belirgin oldu. Şöyle örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşa sırası oluşturacağım. Bu şekilde 3 diş. 4. haroşa dişinde ilmeklerimi kapatacağım. Oraya kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün ön yüzünden 3 diş haroşa sırası oluşturdum. Geldim. Şimdi örgümüzü kapatalım. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Şöyle bakın tekrar ilmeğimi taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek. Ters ilmeklerle kapatıyorum ve bir sıra haroşa sırası oluşturuyorum. Hemen hemen her yeleğimde anlatıyorum ama bu yelekle kanala ilk defa gelen arkadaşlar olursa eksik bir bilgi vermek istemiyorum. Onun için her yeleğimde anlatıyorum. Şöyle ipimin katını aldım, düzelteyim bir. Kol ilmeklerinde kapatırken söylediğim gibi ilmeklerimizi çok sıkı da kapatmayalım, çok gevşek de. Örgümüzü hangi ayarda ördüysek o ayarda ilmekleri kapatıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Düğmeyi de dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Düğmeyi de diktim geldim. Şimdi dilerseniz beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. 30 santim beden genişliğimiz. Bakın arka enseden basen üstü yani etek ucu uzunluğunu alalım. 37 santim. Yeleğim 2 yaş için uygun oldu. Yani 2 yaş için olan bir yelek oldu arkadaşlar. Harika bir yelek oldu. Ne kadar ip gitti hemen onu da söyleyeyim. Şöyle bakayım. Evet, 1,5 ip gitti yeleğimize. Ben şöyle şuralarda bir yerde ikinci ipi eklemiştim. 1,5 ip gitti. 5 adet de düğme. Şöyle bakalım. Burası da arka tarafı yeleğimizin. Roba ayrıntısını görüyorsunuz. Harika bir roba. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz, abone değilseniz abonelikler ücretsiz. Bir beğeni butonuna tıklayıp bir de yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki projelerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.